Depresyon, isteksizlik, eskiden zevk alınan şeylerden zevk almama, yoğun mutsuzluk ve umutsuzluk, suçluluk duyguları ile kendini gösteren, konsantrasyon bozukluğu, uyku ve iştah sorunları ve zaman zaman intihar düşünceleriyle karakterize bir sendromdur. Bu semptomların en az 2 hafta sürmesi gerekmektedir. Birkaç saat veya gün süren mutsuzlukla karıştırılmamalıdır. Tedaviye dirençli depresyon en az 2 farklı antidepresanla yeterli doz ve sürede yani 4-8 hafta kullanımda tedaviye yanıt alınamaması durumudur. TMS, transkraniyal manyetik stimülasyon, manyetik bir alan oluşturarak elektrik enerjisini insan beynine manyetik olarak transfer eden ve bu yolla nöronların elektriksel olarak uyarılmasını sağlayan bir yöntemdir. Dünyada yaklaşık 30 yıldır depresyon tedavisinde kullanılmaktadır ve 2008 yılında FDA tarafından tedaviye dirençli depresyon hastalarında kullanım onayı almıştır. Depresyonun nedenleri genetik, biyolojik ve psikososyal etkenlerdir. Ailede birinci derecede bir yakında depresyon olması durumunda risk 2 kat artmaktadır. Beyinde bulunan serotonin, noradrenalin ve dopamin gibi nörotransmitter maddelerin metabolizmalarındaki değişiklikler de depresyon etiyolojisinde suçlanmaktadır. Çocukluk çağında yaşanan olumsuz hayat olayları, ebeveyn kaybı, boşanmış aile gibi durumlar da ileriki hayatta depresyon riskini arttırmaktadır. Depresyon sıklığı ile ilgili yapılan çalışmalarda Türkiye ve tüm dünyada görülme oranları birbirine yakın olup ortalama %13-%20 arasında sıklıkta görülmektedir. Doğurganlık dönemindeki kadınlarda aynı yaştaki erkeklere göre görülme sıklığı 2 kat fazladır. 50 yaşından sonra kadın erkek görülme sıklığı eşitlenmektedir. Hiç evlenmemiş veya boşanmış kişilerde evli olanlara göre daha sık görülmektedir. Şehirde yaşayanlarda kırsal bölgede yaşayanlara göre sıklığı fazladır. Bunda etken işsizlik, yasa dışı maddelere ulaşım kolaylığı, şehirdeki stresli yaşamdır. Sosyoekonomik durumu düşük kişilerde depresyon görülme sıklığı artmaktadır. Depresyonun farklı alt tipleri bulunmaktadır. Bunlardan sık gördüklerimiz tepkisellik, uyku ve iştah artışının olduğu atipik depresyon, doğum sonrası ilk 6 ayda ortaya çıkan postpartum depresyon, şüphecilik ve halüsinasyonların klinik tabloya eklendiği psikotik depresyondur. En az 2 yıldır tam düzelme olmaksızın devam eden depresyon belirtileri varlığında kronik depresyon tanısı konur. Tedavide tam düzelme sağlamak çok önemlidir. Hayatında bir defa depresyon geçiren kişide ikinci atak riski %50 iken 2 atak geçirenlerde 3. atak riski %70'tir. Depresyon tedavisinde psikoterapi, ilaç tedavisi ve EKT ve TMS gibi somatik tedaviler kullanılmaktadır. Hafif düzeyde depresyonda tek başına psikoterapi etkili olabilirken orta ve ileri derece depresyonda ilaç tedavisi mutlaka eklenmelidir. İntihar düşüncesi olan vakalar mümkün olduğunca hastanede yatırılarak tedavi edilmeli ve EKT uygulaması seçenek olarak düşünülmelidir.